Merhaba akrepler, Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Kasım ayı sizin için adeta bir yeniden doğuş zamanı. Güneş burcunuzda ilerlerken hayat sahnesinde de daha görünür olacak. Kendi gücünüzü ve yönünüzü yeniden tanımlama fırsatı bulacaksınız. Bu ay hem kişisel düzeyde hem de ilişkilerinizde derin dönüşümler sizi bekliyor. Bu arada Çelik Odası'nız efendim. Bu ayın enerjilerine hep birlikte bakalım. Kasım ayında boyunca Güneş burcunuzda parlıyor. Bu sizin için bir dönüm noktası demek. Kendi hayat yolunuzu, kişisel yönünüzü ve hedeflerinizi sorguluyor olabilirsiniz. Bu arada doğum gününüz de kutlu olsun. Aynı zamanda fiziksel enerjiniz de yükseliyor. Daha güçlü görünmek ve kendinizi ifade etmek istiyorsunuz. Ancak akrebin doğası gereği bu süreç yüzleşmeleri de beraberinde getirebilir. Eski benliğinizden sıyrılıp daha güçlü bir versiyonunuza dönüşüyorsunuz. Merkür ise Yay burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sizler için para ve değerler alanını öne çıkarıyor. Yalnız ikizlerdeki Uranüs'e de karşıtlık yapacak. Ortak maddi kaynaklar, borçlar veya paylaşımlar üzerinden sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Ortak finansal konular ya da ilişkilerde güven meseleleri gündeme gelebilir. Bu açı size şunu söylüyor. Maddi ve duygusal bağlılıklar sizi özgürlüğünüzden alıkoyuyorsa onları yeniden yapılandırma zamanı geldi. Venüs ile Terazi burcunda Kiron'la karşıtlık yapıyor. Üstelik Jüpiter de bu ikisine kare yapıyor. Venüs'ün terazi yolculuğu sizlere iç dünyanızda huzur ve şifa arayışı getiriyor. Ancak Kiron karşıtlığı günlük iş düzeniniz veya sağlık konularında eski yaraları gündeme getirebilir. Bu süreçte iş ortamındaki gerilimler veya sağlıkla ilgili hassasiyetler öne çıkabilir. Yengeç'teki Jüpiter de bunlara kare açı yapınca inançlar, uzak yolculuklar ve eğitimle ilgili meselelerde gündeme gelir ve hepsi bir güzel büyür. Bu ay kendi içinizde dengeyi bulmanız için hem bedeninizi hem de ruhunuzu şifalandırmanız gerekiyor. Mars ise burcunuzda yolculuğuna devam ediyor. Size olağanüstü güç ve kararlılık getiriyor. Lilith'le kavuşuyor. Bastırılmış öfkenizi ve güçlü arzularınızı açığa çıkarabilir. Bu hem çekiciliğinizi hem de karizmanızı arttıracak. Fakat aynı zamanda kontrolsüz öfkeye dikkat etmelisiniz. Gökyüzünde büyük bir su üçgeni de oluşturacak Mars, Jüpiter ve Satürn uyumlu açılar içinde olacaklar. Bu üçgen sizlere yaratıcılık, aşk ve hayat yolunuzda güçlü bir şifa ve destek getirecek. Ne kadar derin bir kriz yaşarsanız yaşayın, bu ay onu avantaja çevirme potansiyeliniz yüksek. Uranüs-Plüto-Neptün arasında uyumlu açılar olacak Kasım ayı boyunca. Uranüs partnerlik alanınızda retro hareket ederken ilişkilerde köklü değişimler getiriyor. Plüto yakın çevreniz ve iletişim alanınızda dönüşüm yaratıyor. Neptün ise aşk ve yaratıcılık alanınızı ruhsal bir boyuta taşıyor. Bu güçlü uyum sizlere şunu söylüyor. İlişkileriniz yalnızca dünyevi değil, ruhsal bir anlamda taşıyor. Hem düşünce biçiminiz hem de aşk hayatınız bu dönemde daha derin bir dönüşümden geçecek. Lilith ise burcunuzda Kiron'la zorlayıcı açıları var. Bedeniniz, sağlığınız ve günlük düzeniniz üzerinden yüzleşmeler getirecekler. Bastırdığınız duygular fiziksel olarak ortaya çıkabilir. İş ortamında ise sabrınızı sınayan durumlar gündeme gelebilir. Ama bu süreç size kendi gücünüzü fark ettirip kontrolü yeniden ele almanızı sağlayacak. Kuzey ay düğümü Balık burcunda sizleri aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular üzerinden büyümeye çağırıyor. Güney ay düğümü ise fazla mantıksal, fazla eleştirel ve planlı yaklaşma alışkanlığınızı geride bırakmanızı söylüyor. Plüton'un da bu noktaya yaptığı zorlayıcı açı yakın çevreniz veya kardeşleriniz üzerinden dönüşüm getirebilir. Gökyüzü sizlere diyor ki kalbinize açın, hayal gücünüzü serbest bırakın ve yaşamın yaratıcı akışına güvenin. Sevgili akrepler, Kasım ayı sizin için kişisel bir dönüm noktası. Kendi kimliğinizi yeniden tanımlıyor, eski benliğinizi geride bırakıyor ve daha güçlü bir versiyonunuza dönüşüyorsunuz. Kasım ayının size verdiği ana mesaj şudur. Gerçek güç en karanlık duygularınızla yüzleşip
onları şifaya dönüştürmekten geçer. Bu ay krizleri güce, yüzleşmeleri özgürlüğe dönüştürme fırsatınız var. Sevgili akrepler, Kasım ayı sizin için oldukça güçlü bir dönem. Güneşin burcunuzda olmasıyla enerjiniz artıyor. Kendi isteklerinize daha fazla odaklanıyorsunuz. Ancak Merkür Retrosu ve Dolunay sizi ikili ilişkiler ve finans konularında test edecek. Gelin gün gün inceleyelim. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'le karşıtlık yapıyor. Mars'ın para evinize geçişiyle finansal konular hareketleniyor. Daha fazla kazanma motivasyonu hissedebilirsiniz. Ancak Uranüs ile karşıtlık ikili ilişkiler veya ortaklıklar üzerinden sürpriz harcamalar ya da beklenmedik gelişmeler getirebilir. Maddi konularda ani kararlar almaktan kaçının. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 7. evinizde, yani ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Bu dönemde bir ilişkiniz ya da ortağınızla ilgili netleşme yaşayabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde tamamlanma, bazı ilişkilerinizde ise yeni bir yön belirleme söz konusu olabilir. Mars-Uranüs karşıtlığı nedeniyle ilişkilerde gerginliklere açık bir süreç. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiyor. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle cazibeniz ve çekim gücünüz artıyor. Hem ilişkiler hem de sosyal hayatta daha çok dikkat çekeceksiniz. Bu süreçte kendi değerinizin farkına varabilir. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlara açık olabilirsiniz. 8 Kasım'da Jüpiter Yengeç burcunda durağan pozisyona geçecek. Jüpiter'in 9. evinizde durağanlaşması eğitim, hukuk, yurt dışı ve inançlarla ilgili konuları gündeme taşıyor. 17 Kasım'dan Mart 2026'ya kadar sürecek retro bu alanlarda sizi geçmişte yarım kalan işleri tamamlanmaya yönlendirecek. Bu süreçte yeni girişimlerden çok eski konulara odaklanmalısınız. 9 Kasım'da da Neptün duran pozisyona geçecek. Aşk hayatınızda kafa karışıklıkları artabilir. Neptün'ün duran pozisyonu romantik ilişkilerde belirsizlik yaratabilir. Çocuklarla ilgili konularda da net olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde hayaller ve gerçekler arasındaki farkı görmekte zorlanabilirsiniz. 10 Kasım'da ise Merkür Retrosu başlıyor. Sizin burcunuzda 29 Kasım'a kadar kendinizi ifade etmekte zorlanabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde geçmişten gelen konular tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem imaj değişiklikleri ya da yeni girişimler için de uygun değil. Daha çok içsel sorgulama zamanı. 13 Kasım'da Retro Merkür'le Mars kavuşacak. Ay da ona kare yapacak. Maddi konularla ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak Başak'taki ayın kare açısı, arkadaş çevrenizden gelen baskılar veya sosyal ilişkiler nedeniyle sizi kararsız bırakabilir. Maddi kararları öfkeyle almamaya özen gösterin. 19 Kasım'da Plüto retrosu bitiyor. Plüton'un ileri hareketiyle birlikte aile, ev ve kökler alanında kalıcı dönüşümler tekrar başlıyor. Uzun süredir ertelenen bir ev taşınma ya da ailevi mesele netlik kazanabilir. Bu süreçte geçmişi geride bırakıp daha sağlam temeller kurmaya başlıyorsunuz. Bu ay sizin için ilişkiler, finans ve kişisel kararlar ön planda olacak. Dolunay ilişkilerde netleşme getirirken Venüs'ün burcunuza geçişi size güç ve çekim kazandıracak. Merkür Retrosu kişisel planlarınızı yavaşlatabilir ama aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetme fırsatı da verecek. Sevgili akrepler, Kasım ayının son günleri sizler için oldukça güçlü, dönüştürücü ve hayatınızda yeni bir sayfa açabilecek etkiler barındırıyor. Çünkü 20 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni ay tam da sizin burcunuzda doğuyor. Bu yeni ay Güneş, Ay, Retro Merkür ve Lilith'in Akrep burcundaki kavuşumuyla gerçekleşiyor. Yani gökyüzü adeta size odaklanmış durumda. Bu dönem sizin için yeniden doğuş zamanı. Kimliğiniz, dış dünyaya sunduğunuz imajınız, ilişkilerinizdeki tavrınız ve hayata bakışınız yeniden şekilleniyor. Retro Merkür'ün burcunuzda olması geçmişten gelen meseleleri yeniden gündeminize taşıyabilir. Daha önce aldığınız kararları sorgulayabilir. Eski ilişkilerle ya da yarım kalmış işlerinizle yüzleşebilirsiniz. Lilith'in burcunuzdaki varlığı ise size şunu söylüyor: artık gölgelerinizden korkmayın, kendi gücünüzü sahiplenin. Bu süreçte hem kendinize hem de çevrenize karşı
daha net, daha iddialı olacaksınız. Bu yeni aya karşıt duran Uranüs, Boğa burcunda ve sizin 7. evinizde, yani ilişkiler ve ortaklık alanında hareket ediyor. Bu da demek oluyor ki özellikle partnerinizle veya iş ortaklarınızla aranızda ani gelişmeler, sürpriz kararlar ve beklenmedik yüzleşmeler yaşanabilir. Bir ilişkinin aniden bitmesi ya da farklı bir boyuta geçmesi söz konusu olabilir. Uranüs burada size kendi kimliğini başkalarının gölgesinde kaybetme mesajını veriyor. 21 Kasım'da Güneş'le Uranüs'ün karşıtlığı kesinleşiyor ve bu temayı iyice görünür hale getiriyor. İlişkilerde ben mi biz mi sorusu gündeme gelebilir. Bir yandan bağımsızlık isteğiniz, diğer yandan birlikteliği koruma arzunuz arasında bir denge bulmaya çalışacaksınız. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız biraz değişecek ve enerjiniz maddi konular, gelirler ve sahip olduklarınız üzerine kayıyor. Kendi değerinizin farkına varmak, ekonomik anlamda güvence sağlamak için yeni adımlar atabilirsiniz. 25 Kasım'da Retro Merkürle Venüs kavuşumu yine Akrep burcunda gerçekleşiyor. Bu kavuşum ilişkilerinizde eski defterlerin açılmasına neden olabilir. Belki geçmişte konuşulmamış konular gündeme gelecek ya da eski bir aşk yeniden karşınıza çıkacak. Fakat Venüs burada şifa getiriyor. Doğru iletişimle bu süreç size yeni bir başlangıç sunabilir. 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık kafanızdaki karışıklıklar netleşiyor. Hem kendinize hem de çevrenize karşı daha net ifade edebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 30 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte maddi konularda daha rahat, daha özgür bir dönem başlıyor. Harcamalarda keyif ön plana çıkabilir. Aynı zamanda gelirlerinizi artıracak fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Sevgili akrepler, bu dönem sizin için adeta bir dönüm noktası. Kasım ayında kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Hayatınızda köklü dönüşüm başlatıyorsunuz. İlişkilerde ve ortaklıklarda yaşanacak değişimler size kendi gücünüzü sahiplenmeye yönlendiriyor. Artık eski bir siz geride kalıyor. Daha güçlü, daha özgür bir ben ortaya çıkıyor. Verimli, umutlu, mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.